Kendi arabanın işlerini, tamir işlerini kendin yapmayı bilmek gerekiyor. 50 de benden olsun. 2 saat uğraştıysan $150. Hep beraber ıslanmak üzereyiz. Acilen gitmemiz lazım. Karavanda İşler Biter mi serisinin 10.110. bölümündeyiz. Şu anda karavanımız arada bir böyle çok dik rampaları çıkarken doğal olarak ağırlığından da kaynaklı bir şekilde arada bir overheating, yani fazla ısınma problemi yaşıyor. Haluk, çok daha fazla ısınma değil de taşma kabı kaynıyor. Çok fazla ısınmıyormuş ama taşma kabı kaynıyormuş. Bunun için çözüm olarak Haluk ön denemeler yapıyor. İlk önce bir radyatörün içine yıkama sıvıları var burada. O sıvılarla doldurdu. Onlarla bir çalıştırdı, yıkadı. Şimdi de dediler ki bize termostat arızalı olabilir. Çünkü radyatörde bir problem olmadığını görüyoruz ve 4 tane tamirciye götürdük. 4 tamircide de hiçbir sıkıntısı yok arabanın dedi bize. O zaman Haluk da dedi ki termostatı ben mi değiştireyim? Türkiye'de olsa gidersin bir tamirciye. Ya abi şunun termostatında bir sıkıntı var, bir bakıver dersin. Orada kenara oturursun, çayını içersin. Çayını içerken adam 5 dakikada bakar, değiştirir. Termostatın fiyatı bu. Kaç para kardeşim? Ya çok basit işte. Çırağa bir harçlık atıversen önemli değil der. Çıkarsın gelirsin. Ama burada öyle değil. Burada saatine $100'dan çalışıyor arkadaşlar. Ve mümkün olduğunca sallanarak çalıştıkları için nereden baksanız 2 saat tutar bu iş. 2 saatte de $200'ınızı alırlar. O da orta halli bir yerde. İyi bir yere giderseniz $150 olabilir saati. Dolayısıyla Haluk da dedi ki ben yaparım bunu. Şimdi gittik burada bir yere. Termostatı satın aldık. Geldik. Termostatı kaç lira? Termostat kaç lira? $14. Kaç saat çalışırsa saati başlatıyorum. Haluk'a para vereceğim şimdi. Abi en önemlisini unuttum. En önemlisini unuttum. Haklı. En önemli şey otozondan parçaları alırken adamlara dedik ki bunu sökmek için bizim bir alete de ihtiyacımız var. Sorun değil, biz size ödünç veririz dediler. Verdikleri alet şöyle bir şey. Bunu bize ödünç olarak verdiler. Ben dedim ki arabayı getirip burada mı yapmalıyız? Çünkü biz Walmart'ın otoparkındayız şu anda. Walmart'ta onlardan işte bir 100-150 metre kadar uzaktayız. Yok hiç sorun değil, yarın getirebilirsiniz dediler. Aldık geldik, Haluk burada yapacak, sonra götürüp iade edeceğiz. Para istemiyorlar. Evet. Hayat güven üstüne kurulu. Biz normalde bu aletleri alıp gidebiliriz. Ama tabii ki biz de öyle bir şey yapmayacağız. Onlar da güvendiler, verdiler. Bu arada bizim arabanın motoruyla çalışmak için dışarıya çıkmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi her şey içeride. Onun altından termostatı çıkartacak Haluk şimdi. Nasıl yapacak ben de bilmiyorum. Adamlardan ödünç aldığımız parçalar arabanın tamiri için uygun olmadı. Geri gittim. Başka bir parça verdi. Benimle beraber geldi. O da olmadı. Biz dedik arabayı oraya getirelim isterseniz. Olur dedi. Arabayı getirdik. Şimdi onların dükkanının önüne park ettik. Bu arada adam bakıyormuş içeriye zaten. Geldi bana dedi ki çok üzgünüm ama sizin istediğiniz parça burada yok. Dükkanda yok. Ama ben eve telefon açtım. Karım şimdi getirecek. Benim evdeki bütün alet kutum onun içinde vardır. 5 dakikaya burada olur. Yani burası Amerika değil. Ya da Allah bizim karşımıza hep iyi insanları çıkartıyor. Ve işte sonunda bir hedefimize daha ulaştık. Horseshoe Bend'deyiz. Bu Horseshoe Bend andacı. Horseshoe Bend andacı. Biz bu andaçlarla bir valiz dolduracağız galiba. Bir andaç. Küçük. Peki. Amerika'da yeni bir araba almak ya da eski bir araba almak, o arabayı onarmak ve onarım işlerinin tamamını kendin yapmak gayet normal bir şey. Biz burada bir çiftle tanıştık. Walmart'ın bahçesinde biz park etmiştik. Onlar da yanımızda tamirat yapıyorlardı. Ve bu tamirat birkaç gündür sürüyor. Arabanın her şeyini değiştiriyorlar. Çünkü $5.000 bir tane Toyota karavan almışlar buradan. Hemen New Mexico'dan bir hafta önce. Eksik parçaların hepsini sipariş vermişler. Burada parkta kendileri yapıyorlar. Bu yaptıkları 5. arabaymış.
Ve yaptıktan sonra Amerika'da gezip dolaşıp 5.000 dolar aldıkları arabaya 1.000 dolar da masraf edip Kanada'ya götürüp 20.000 dolara satıyorlarmış arabayı. Çünkü Kanada'da çok ilgileniyorlar bu arabalarla dedi. Şimdi size onları tanıtacağım. İkisi de yeni emekli öğretmenler. Buraya gelmişler, tamirat yapıyorlar. Arabanın tavan fanını değiştirmişler. Ön fanını almışlar, daha değiştirememişler ama değiştirecekler. Tuvaletini değiştirdiler. Biz zaten tuvaleti değiştirirken tanışmıştık onlarla. Ön takımdaki kabloların hepsini yenilemişler. Ne olur ne olmaz yolda başımıza bir şey gelmesin diye. Radyatör fazla ısıtma problemi yaşıyormuş. Radyatörü değiştirmişler. Şimdi de ya yolda gene başımıza bir iş gelirse diye ön frenleri değiştiriyorlar komple. Ve ne kadar tutacak dedim masraf. Yani daha olmadı ama bittiği zaman 1.000 dolar civarında falan bir masraf yapmış olacağım dedi her şeyiyle. 6.000 dolara arabaya mal edecekler. Belki 3 ay dolaşacaklarmış. 5.000 hadi bilemediniz 10.000 dolar da yolda gezseler tatil paramızı çıkartmış oluyoruz. Döndüğümüzde de satacağız dedi. Ama bu arabayı satmayı düşünmüyorlarmış. Çünkü 5 senelik bir Arizona plakası almışlar arabaya. Ve arabayı da sevdikleri için burada Arizona'da bir yere bırakıp dolaşıp gelip sürekli olarak kullanacağız bu arabayı dediler. Size şöyle arabayı dışarıdan göstereyim. İşte plaka yeni değişmiş, 91 model ama daha metal plakayı almamışlar. Şu anda frenleri değiştiriyor. Bütün alet edevatı yeni almış zaten, oradan getirmemiş. Ok, tu peux lâcher, tu repèses encore. Radyatör komple yenilenmiş, sıfır radyatör. Bu kabloları değiştirmiş, ne olur ne olmaz diye. Bunlar önemli kablolar, yolda başımıza bir iş getirebilirler diyor. Şimdi fren yağını ekliyor. Bu tarafın frenlerini değiştirdi sabahleyin, ben gördüm. Şimdi diğer tarafla uğraşıyor. Aslında bu da akıllıca bir iş ama işte belki de çocukluktan bu işi öğrenmek, kendi arabanın işlerini, tamir işlerini kendin yapmayı bilmek gerekiyor. Can you tell about yourself a little bit? I'm new retired. It's just 6 months. What about your husband? My husband is the same. We want to travel in America with All our America. Geronimo, we named it. Do you want to see inside? If possible, yes. Burada yatakları var. Şu ön cam kötü olduğu için o ön camı değiştirecekler. You are not going to change this, I think. No. We change it maybe tomorrow. Okay. Onu da yeni almışlar. Onu da yenisini değiştirecekler. Ön camın yenisini değiştirecekler. Bak, klimalarında bir problem yokmuş You zaten. see the new fan? I will go. Okay. Just there. Dün bizim yanımızda bunu değiştirdiler. Yenisini taktılar. Tuvaleti değiştirmişler. Tuvaletin burada bir tane dolabı var. Şurada lavabosu var. Şurada küvet var. Havalandırmasını da değiştirdikleri zaman zaten çok düzgün bir yer olmuş. Burada buzdolapları var. We fix it. You fix it. Yeah. Wow, buzdolabını tamir etmişler. Buraya bir tane koltuk almışlar. Onu herhalde dışarıda da kullanıyorlar. Burası da ön tarafı zaten arabanın. Gayet iyi. And the bad part is very big. It's very nice. Yes. Usually these types of cars has a small bad part. Habitually a small one, but with this model it's with big. Is this your first repairing a car? Like this? Uh-huh. No, maybe 5 or 6 now. Really? Every time we come to USA, we buy a car like this. And then you sell it. Yeah. Canada, I can sell it for 20,000. 20,000. And About 5 times now. Every 2-3 years we come to USA, buy one. isn't it a problem to buy a car from United States and sell it in Canada? Title is cleared, and mechanical inspection back home, Mm-hmm. and then we go to the office, DMV office, we pay tax, 15% tax on the purchase. 50% because you buy 5,000, so no problem. Yeah, $700. Yemeğini yaparken çok zorlandım ben. Ne yaparken? Öğle yemeği. He, ne yaptın? Pizza yaptım. Ne yaptın? Peynirli. Çok beğendim. İyiymiş. Mütevazi karavanımızın mütevazi fırınında pişireceğim onu şimdi. Ah homie ah. Sende de şöyle bir fırın olsa daha ne istiyorum ki ben. Değil mi? Ama yok. Yok işte. Walmart'ta sadece bir gün durduk. Örümceğe bakın. Kocaman da ağ yapmış buraya. Allah'tan içeri girmemiş. Wow, kocaman bir şey ya. Nasıl da ağ yapmış. Kaç lira alıyorsun? İyi. Araba tamiri için. Ha, 50 dolar.
$50 mı? Çok ucuzmuş. Kaç saat uğraştın? Müşteri alsın. 3 saat uğraştın galiba değil mi? 2 saatlik kesinlikle. 50 de benden olsun. 2 saat uğraştıysan 1 saatte alsın. $150. 4.300 rakımdan 6.000 rakıma kadar hiç durmadan maşallah. Pardon bir dakika. Çıkmayı başardık. Biz bu fazla ısınma problemini bayağıdır yaşıyorduk ama tamirciye götürdük arabayı, hiçbir şey yok dediler. Birine daha götürdük, bir şey yok dedi. Yani şanzımanı yaptırırken sorduk, bir şey yok dedi. Herkes bir şey yok dedi arabanın. Ama benim kocam mükemmel tamirci dedi ki bunun termostatı arızalı galiba ve termostatını değiştirdi. Artık sorunumuz yok. Termosta bir de radyatör kapağı. Ha evet, bir de radyatör kapağını. Türkiye'deki radyatör kapağıyla ne alaka? Ne alaka? Çünkü Amerikan arabalarında radyatör kapağı özel bir yapıya sahip. Fazla basıncı dışarı atıyor. Basınç da düşük olursa kaynıyor. Biz şu anda Page'den, yani o Horseshoe Bend'in olduğu yerden Grand Canyon'a doğru gidiyoruz. Giderken ama normal düz bir yol kullanmayıp ara yoldan Nordstrom'a geçeceğiz ve aşağıda Marble Canyon, yani Mermer Kanyonu göreceğiz. Şimdi böyle derin bir kayaların oyulduğu, arasına yol yapıldığı bir yerden geçtik ve geçer geçmez inanılmaz bir manzara çıktı karşımıza. Tam 1700 feet yol çıktık. Şimdi inişe geçiyoruz. %6 eğimle aşağı doğru iniyoruz. Ve hala şunu gösterdim. Şu aşağıda bir yol var. Biz niye oradan gelmedik ki? Oysa ki orası bizim gideceğimiz yol. Biz aşağıya tamamen indikten sonra şu dağın etrafından dolaşacağız. Ve o yoldan böyle yukarıya doğru buraya, yani Marble Canyon'un oraya geleceğiz. Gördüğünüz gibi bir yarık var. Burası Mermer Kanyon. Herkes ya sticker yapıştırmış ya isimlerini yazmış. Biz buradaydık, geldik diye. Herkes buradaydı da biz değil miydik? Biz de buradaydık. Çaylak ihtiyarlar buradaydı. Normalde biz böyle durduğumuz zaman bu coolant'ın içindeki su fokur fokur kaynıyordu. Düdüklü tencere gibi. Radyatör kapağı dediğimiz şey de işte bu. Burası Navajo bölgesi. Biz Navajoların Türklerden geldiğine inanıyoruz. Amerika'da hiçbir yerde böyle bir görüntü göremezsiniz. Yolun kenarında manzarayı kapatacak şekilde durmuşlar, satış yapıyorlar. Biraz hasta bugün, keyfi yok, kusuyor. O yüzden sessiz sessiz ayağımın altına sığınıp oturmayı tercih ediyor. Acıpınar. Acıpınar, yani Bitter Springs. Biz fark ettik ki aslında buralardaki ilçe, şehir isimleri de Türkiye'dekilerden çok fazla değil. Değirmendere var, Acıpınar var, Yeşildere var, Gölyayla var. Hiçliğin ortasında bir Mormon kilisesi. İki dağın arasında görünen bir yarık var. İşte o yarığın oradan çıktık bu tarafa doğru bu yol. Ve oradan aşağı indik biz. Navajo Village. Ne özelliği var ki o bridge'in? Eğer olmasaydı insanlar yaklaşık 600 ile 800 mil arasında dolaşacaklardı karşı tarafa geçmek için. İlk köprü 1927, ondan sonrakisi 1957. Bakın Tarihi o bir koşunda. köprü yani. Tarih, 1927 bunlar için bayağı tarih. iki köprü. Ha doğru, 1957 de artık tarih oldu değil mi? Doğru, hadi gidip görelim şu tarihi köprüleri.
Tarihi vida mı diyeyim artık ben size, döndürgeç bir screw demişler. Köprünün yapımında kullanılmış. Köprüyü dik bir şekildeyken yavaşça aşağıya indirmek için kullanmışlar. Ve açılışında bu köprünün uçakların altından geçerek gösteri yapmışlar. İşte aşağısı Colorado Nehri. Tahmin ediyorum 600-700 metre civarında falan aşağıda. Düşünsenize, insanların bir kısmı karşıda ve bir kısmı burada. Oradan buraya geçmek için 800 mil yol yapmak zorunda kalıyorlarmış. Ta aşağılardan dolaşmak veya yukarılardan dolaşmak zorunda kalıyorlarmış. Sonra da bu ilk köprü yapıldığı zaman bu hiçliğin ortasında, çölün ortasında 1200 tane araba gelmiş açılışa ve uçaklarla bu köprünün altından geçerek açılış kutlamışlar 1927'de. Sonra 1957'de artık o köprü yetmeyince ve biraz da tabii eskimiş, yorulmuş herhalde, bu köprü açılmış. Eski köprü artık sadece yaya geçici trafiğine açık. Önceleri burada Lee's Ferry dedikleri bir feribot çalışıyormuş karşıdan. Buradan yukarıya öküzlerin çektiği kanlılarla şu şekilde taşıyorlarmış. Hep diyoruz ya, o dönemlerde benimleyenin oluyormuş her yer diye. John ve karısı Suzy gelmişler buraya. Buralar bizim demişler. 9 tane çocukları olmuş. Çocuklarıyla beraber bu bölge, bu arka taraftaki posta ofisleri vesaireler, bütün bunların hepsinin sahibi onlarmış. O 9 çocuğundan bir tanesi de feribotu işletiyormuş, Levi's. 1920'lerde feribotla karşıdan karşıya araç geçirirken bir kaza oluyor ve orada ölüyor. Zaten o da feribotun son seferi oluyor. Ve işte Colorado River. O az evvel gördüğümüz köprüden ileriye doğru geldik ve Colorado Nehri'nin dibine indik. İşte Colorado Nehri. Paria Beach. Paria Nehri burada Colorado Nehri ile birleşiyormuş. Ve az evvel yukarıdan köprüden gördüğümüz o bulut nehrin içindeki şeyler bu nehirden gelen akıntılarmış. Çünkü dün bayağı bir yağmur yağmış bu bölgede. Şurası böyle sakin, sessiz bir sahil. İnsanın suya giresi geliyor. Sonra kafamızı şöyle çeviriyoruz. Oradan akan nehri görüyoruz. Ve boş ver ya, ne gerek var girmeye diyoruz. Zaten yağmur yağıyor. Lee's Ferry'nin olduğu yerdeyiz. Mormonlar biliyorsunuz bir topluluk. 1800'lü yılların sonlarında buraya bir aile yollamışlar. Aile dediğim bir adam, 2 tane karısı ve 20 tane çocuğundan oluşuyormuş. Mormonlar çoklu evlilik yapabiliyorlardı o zamanlarda. Şimdi de yapıyorlarmış ama çaktırmadan. İşte burada kalmışlar, bu evlerde yaşamışlar ve buradaki feribotu işletmişler uzunca yıllar boyunca. Şimdi dışarıda yağmur yağdığı için ben içeride konuştum. Haluk gelmiyor. Çünkü benim kocam çok şeker, yağmurda eriyebilir. Benim köpeğim de çok şeker, o da yağmurda eriyebilir. Ben gideyim bakayım gelin. Lee's Ferry dediğimiz feribot da işte tam da böyle bir şeymiş. Burası ofisin olduğu yermiş. Kapıda kocaman bir kilit var. Aradan belki sizi sokup gösterebilirim. Ben de sonra bakarım. Kapalı tabii ki. Şöyle bir yer. Yeri toprak. Böyle bir alanmış. Tavan ahşap. Tamam, yağmurun altında ıslanmayı göze alarak neler yaşıyorum görüyorsunuz. Ya öf. Azıcık bari insan kapıyı açık bırakır. Burası neymiş bir de buna bakalım. Şurada yazıyordur. Sonra koşa koşa biz de arabaya gidelim. Burası Lee's Ferry Fort dedikleri yermiş. Yani koruma kuvveti gibi bir yer. Bir yılbaşı yemeği yerlerken burada fotoğrafları çekilmiş. Hep beraber ıslanmak üzereyiz. Acilen gitmemiz lazım.
Az evvel ufak ufak çiseleyen yağmur sağanak yağmura döndürünce biz de buraya yakın bir yerdeki bir kamp alanına kaçtık. Ücretli ama o kapıda ücret asılı yerlerden de o kadar yağmur yağıyordu ki durup bakamadık. Yarın artık çıkarken ödeyeceğiz, ne olduğunu bilmiyoruz ama çok yüksek olduğunu zannetmiyorum. Şurası Lees Ferry dedikleri 1927'ye kadar feribotun çalıştığı alan. Artık soframızda bir masa örtümüz var. Düzgün bir sofra kuracağız ama hala mangal hazırlığımız yok. Çünkü mangal yapacağımızı bilmiyorduk. Çünkü kampa gireceğimizi bilmiyorduk. Sen ne yapıyorsun? Onu yükseltiyorum. Evet, bayağı bir yükseltmişsin. Araba şu anda böyle görünüyor. Ön tekerler havada. Ama dengede ve düzgün bir şekilde. Homi'ye de taktıralım bunlardan ya. Sherlock'u da mangala bağladık. Birazdan kebap yapacağız böyle. O takılıyor burada kendi başına. Sherlock böyle alanlarda aslında tek başına dolaşmayı tercih ediyor her zaman ama karavancıların hepsi köpekleriyle dolaşmayı tercih ediyorlar burada. Türkiye'de çok alışkın değiliz böyle durumlar ama hemen hemen herkesin köpeği var. Onun için herkes bağlı tutuyor birbirlerine girmesinler diye civarlarına. Biz de, yani ben de Sherlock'u mangala bağladım. Birazdan onu mangal yapacağız. Şöyle butlarını kocaman kocaman çevire çevire yiyeceğiz değil mi oğlum? Sherlock bugün hasta, hiç keyfi yok. Sürekli kusuyor. Ne oldu? Ha, evet, işte bisikletin arkasında bir köpek gidiyor ya. Mik, inmek istiyorum, arkadaşımla oynamak istiyorum diyor. Ve sıra geldi herkesin en çok merak ettiği şeye. Amerika'da ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Bakalım ne yiyoruz. Kabak yemeğine Amerikan dokunuşları getirdik. Kabağımız nereden geldi? Bir mormon kapağı. Evet, kabağımız bir mormon kabağı. Bir mormon bize hediye etti kabağı. Kocamandı. Ben de yanına çoğaltmak için Amerikalıların sıkça yedikleri karışık bir sebze konservesi var. Onu da kattım içine. Böylece sebzeli kabak yemeği oldu. Onun yanında gene dünden kalma sebzeli bir makarnamız var. Onun yanında gene dünden kalma, bu sefer hazır aldığımız kızarmış tavukların parçacıkları var. Tabii ki bunların kemikleri kimin? Sherlock. Hatta bu tavukların çoğunu Sherlock yiyecek büyük ihtimalle. Bugün yemek manzaramız Grand Canyon ve Glen Canyon'un içinde Colorado Nehri'nin kenarında Lees Ferry'nin 60-70 yıl çalıştığı alandayız. Yani buradan mallarını getiren, oradan karşıya götürmeye çalışan insanların bir zamanlar oturup yerlerde yemek yedikleri, piknik yaptıkları alanlardayız şu anda. Oh, afiyet olsun. Nasıl olmuş Türk usulü Amerikan yemeği? Afiyet olsun. Şu dağların arkası Horseshoe Bend. Şu bölgenin arkası Horseshoe Bend. Haritada gösteririm şimdi, buraya koyarım haritayı. Bu dağların arkası da Grand Canyon.